Merhaba arkadaşlar, ben Forseti. Bugün sizinle Football Manager 2024'te yeni bir test videosuyla birlikteyim. Bugünkü test videomuzun amacı forvet rollerini karşılaştırmak. Bunu yaparken yine daha önceki test videolarımı seyretmemişler için kısaca test ortamımı tanıtayım ve bu kısmı bilenler buralara atlayabilirler. Diğer test videolarımda da bahsettiğim gibi test ligi oluşturmuştum. Senegal'de 10 takımdan oluşan, tamamını benim oluşturduğum bir test ligi. Bu test ligindeki takımlardaki tüm oyuncular birbirleriyle aynı özelliklere sahipler. Hepsinin tüm özellikleri 10. Hepsinin boyları, yaşları, kiloları, doğum yerleri, doğum tarihleri birbiriyle aynı. Tüm özellikleri birbirleriyle aynı. Sadece mevkileri ve isimleri farklı. Hepsinin mevkisine göre de bir ismi var. Bu şekilde bir ligimiz var. Bütün takımlardaki antrenörler aynı. Bütün takımların antrenman sahaları, altyapı tesisleri, şunları bunları aynı. Takımlar birbirleriyle 2 maç yapıyorlar senede. Ligde 18 maçlık bir sezon ortaya çıkıyor. Herhangi bir kupa maçı, yurt dışı maçı, şu bu oynamıyorlar. O yüzden sadece bu lige konsantre olmuş 10 takımlık bir ligimiz var. Takımların birbirleriyle karşılaşmaları bu yüzden objektif bir sonuç ortaya çıkarıyor diye düşünüyorum. Bu objektifliği etkileyecek herhangi bir olay olmuyor. Cezadır, sakatlıktır. Çok nadiren karşılaşılıyor çünkü bütün ceza ve sakatlık kaldırılabilecek bütün ceza sakatlıkları ligden kaldırdım. O yüzden çok nadiren sakatlık ve ceza oluyor. Bunlar da ligimizi etkilemiyorlar o yüzden. Her takımda 22 oyuncu var dediğim gibi. Her pozisyon için 2 oyuncuyu kadrolarına aldım. O nedenle de sürekli bir rotasyon yapıyorum. Oyuncular yorulmuyorlar. Oyuncuların sakatlıklarından etkilenmiyoruz. Oyuncular az oynatılmaktan şikayet etmiyorlar. Hepsini sürekli oynatabildiğim için bunlar da böylece testimizi olumsuz etkilememiş oluyorlar. Daha önceki en son testimde Football Manager'daki taktikleri karşılaştırmıştık ve orada o testin sonucunda en başarılı oyun sistemi olarak Gegenpress ortaya çıkmıştı. Bu testimizde Gegenpress'i kullandım. Zaten Gegenpress'in en başarılı olduğunu normalde bu testleri yapmadan önce de biliyordum oynadığım oyunlardan ama o testin sonucunda da bu ortaya çıkmıştı. Standart Gegenpress taktiğini bu testimizde bütün 10 tane takıma da aynı şekilde uyguladım. Hepsi aynı Gegenpress taktiğiyle, aynı oyun anlayışıyla, aynı talimatlarla oynuyorlar. Bütün oyunculardaki roller, talimatlar, topa sahipken, top rakipteyken, geçiş oyunundaki bütün bu talimatlar da birbirleriyle aynı. Peki ne farkı var? Bütün oyuncular da aynı. Her şey aynıysa sadece forvetlerin rolleri farklı birbirinden. Bu oyuncuların da aslen özellikleri birbirinin aynısı. 10. Hepsinin bütün özellikleri. Ama bir takım işte buradaki rolde pivot santrafor hücumu, bir tanesi yardımcı forvet hücum, bir tanesi yaratıcı forvet hücum, bir tanesi fırsatçı golcü hücum, bir tanesi komple forvet hücum, işte çalışkan forvet hücum, hepsinin 8 tane rolümüz var standart olarak. Bunları kullanıyorlar, bunların en hücumcu hallerini. 2 tanesi de 8 tane kaldı olduğu için 2 tanesi de ekstradan koydum. Bunların bir tanesi standart Gegenpress'te olan çalışkan forvet hücumdu. O yüzden buna bir ikinci rolünü de koymak istedim. Çalışkan forvet destek oynatan bir tane takımım var. Bir tanesi de komple forvete ikinci bir en komplike rol olduğu için bunu aldım. Buna da bir ikinci rol şansı vermek istedim açıkçası. Ve sonuçlarımızı karşılaştırdık. 10 sezon boyunca bu ligi simüle ettirdim. 10 sezon boyunca bütün takımlar birbirleriyle oynadılar. Sonuçlar ortaya çıktı. Ve açıkçası
öyle çok büyük farklar olmadı. Doğrusunu söylemek gerekirse bütün takımlar ve bütün oyuncular az çok birbirine yakın performans gösterdiler. Çünkü zaten sonuçta geriye kalan bütün 10 oyuncunun rolleri de aynı, özellikleri de aynı. Tek bir oyuncunun da aslında özellikleri aynı. Sadece rolü farklı. Böyle bir durumda açıkçası çok büyük farkların ortaya çıkmasını zaten beklemiyordum. Ve öyle de oldu. Hiç hem ya tabii ki küçük küçük farklar var. Bunları da bir tablo olarak yine ekrana bir yere şuraya buraya yapıştırırım. Buradan görürsünüz her takımın bu oyuncularla neler yaptığını. En başarılı olan rolümüz özünde yaratıcı forvetin, yani en başarılı olan oldu mu diyebilir miyim? Yani takım başarısı olarak baktığımızda yaratıcı forvet oynayan takım en yüksek puan ortalamasına ve en yüksek şeye sahip oldu. Evet, en başarılısı yaratıcı forvet oldu. En başarılısı yaratıcı forvet oldu ama çok çok büyük farklar oldu mu? Olmadı açıkçası. Yaratıcı forvetin sezondaki ortalama puanı 27.4 iken ondan sonrakinin de 27.2 oldu. Sonrakinin işte 26.5 oldu. Yani açıkçası hemen hemen pek büyük farklar ortaya çıkmadı. Yani bir sezonda ortalama 1 puanlık, hatta 1 puandan az, birinci ile ikincinin 0.2 puan fark var. Yani işte 10 sezon sonunda 2 puanlık bir fark toplamda. İşte 180 maç oynanmış. 180 maçın sonunda 2 puan fark atabilmiş toplamda. Hemen yani yok yani bir fark olmamış. Diğerleri arasında da açıkçası öyle. Yani büyük farklar hiç ortaya çıkmadı. Sadece çalışkan forvet destek rolü bu roller içinde en başarısız, diğerlerinden gerçek anlamda ayrıldığını söyleyebileceğimiz tek rol oydu. Ama bu testin sonucunda şunu söyleyebilirim. Genel toplamda hiçbir rol dediğim gibi çok başarılı olmadı, çok üstte kalmadı ama genel toplamda şunu söylemek mümkün. Çalışkan forvet destek rolü en başarısız rol oldu. Onun oynadığı takım en başarısız takım oldu. Onun oynadığı rolde olan oyuncular da en az gol ve asiste sahip oldular. Sonrasında sahte forvet destek rolü, işte komple forvet destek rolü gibi destek rolleri başarısız oldular. Sonrasında da işte en başarısız dördüncü rolde yardımcı forvet. Bunun bize söylediği bu 4 tane rol en başarısızsa, çünkü bunlar bu 4 tanesi bu 10 rol içinde en fazla destek rolü olanlar. Diğerleri, diğer 6'sına göre daha geride. Daha geride konumlanan 4 tanesi. Daha hücumcu olan 6 tanesi yine daha üstte kaldılar. Daha başarılı kaldılar. Az farklarla evet, ama daha yukarıda kalmayı başardılar. Bunun sebebi şu aslına bakarsanız, en azından benim görüşüm bu şekilde. Football Manager'da taktik yaparken 10 kişi, kaleci hariç 10 kişi pek insanların dikkat etmediğini düşündüğüm bir şeydir bu. 10 tane oyuncuya rolleri, yetkileri verirken genelde antrenörler de bunu, yardımcı antrenörler de bunu söylerler ama insanlar da, ben de dikkat etmem ama ben kendi taktiklerimi oluştururken buna hep dikkat etmeye çalışırım. 10 oyuncuya rolleri dağıtırken bu destek, hücum ve savunma rollerini birbirlerine dengeli dağıtmak gerekiyor. Her işte 10 oyuncu 3'er tane savunma, destek ve hücum rolü olması gerekir. Dördüncüyü de taktiğinizin hücumcu ya da savunmacı olmasına göre işte hücum, destek ya da savunmaya verebilirsiniz. Bunu genelde desteğe vermek hani daha dengeli bir taktik oluşturmanızı sağlar. Dördüncü rolü savunmacı bir rol olarak verirseniz işte
daha savunmacı, dördüncüyü hücumcu olarak verirseniz daha hücumcu, destek olarak verirseniz de daha dengeli bir taktiğiniz olur. Genel olarak hani bunu düşünerek şuradaki şu hücum, destek, savunma rollerini o şekilde dağıtmak daha ideal bir taktik oluşturulmasını sağlıyor. Buradaki fark da buydu bence zaten. Bu taktikte, bu standart gegenpress taktiğinde bizim en başarılı olan taktiğimizdi bir önceki testimizde. Burada standardında çalışkan forvet hücum rolü vardı. Şuna dönelim. 3 tane hücumcu, 3 tane savunmacı ve 2 burada, 2 de kanat bekiyle 4 tane destek rolü var. Bunlarla birlikte dediğim gibi dengeli bir taktik ortaya çıkarıyor bu taktik. Ama bunu alıp çalışkan forvet, destek yaptığınızda aslında çok bir şey değiştirmiş olmuyor gibisiniz. Ama bu kez işin dengesini bozmuş oluyorsunuz. 5 tane destek rolü, 2 tane hücum rolü oluyor. 2 tane hücum rolü ortaya çıkıyor ve bu taktiği normaldekinden daha geriye, daha savunmacı bir hale dönüştürüyor. İdealinden, standardından daha savunmacı bir hale dönüştürüyor ve bu da bu taktiğin başarısını etkiliyor. 10 tane takımımızdan sahte forvet destek, çalışkan forvet destek, komple forvet destek ve yardımcı forvet rolü, ki yardımcı forvet zaten normalde bir destek rolüdür. Burada hücum ya da destek verseniz de bir ikincil forvet rolü. Zaten adı yardımcı. Her halükarda topu ayağında tutan bir rol. Bu topu ayağında tutmak, diğerlerini hücuma katmaya çalışmak, bunlar destek rolünün bir parçası. Genelde destek rollerinde bunda mesela var. Nerede? Sahte forvette var mıydı? Pardon. Sahte forvette de olması lazım. İşte daha çok diğer insanlara pozisyon hazırlamak. Gelen desteklere pozisyon hazırlamak üzerine bir rol bu destek forvetler. Bu dördü o yüzden daha çok pozisyon hazırlamaya yönelik. Aslında şuradaki 2 kanat forvet, tamam, bu destek rolünden destek alırlar ve içeri yönelerek oynayan 2 oyuncu ama sadece 2 oyuncuyla gol aramaya çalışıyorsunuz gibi bir şey oluyor bu kez, bu destek olduğu zaman. Çünkü arkadaki bunlar merkez orta saha zaten çoğunlukla merkezde kalan bir adamdır. Dinamo rolü de destek olduğunda buraya kadar gelmeyi, şuralara falan kadar gelmeyi tercih edip daha fazla ileri gitmeyen bir rol aslına bakarsanız. Daha çok bu ikili ortayı kontrol etmeyi seviyor. Hücum bu kez gol bölgelerinde bunu destek seçtiğinizde bir anda eksilmeye başlıyorsunuz. Çünkü bu daha geride. Bunu alıp işte çalışkan forvet hücuma attığınızda daha hücumcu, doğal olarak adından da anlaşılacağı gibi daha hücumcu bir role bürünüyor ve daha fazla 3 kişiyle gol bulma şansınız artıyor. Buradaki bu testin genel olarak sonucu bana kalırsa bu gibi oldu. Bunu tekrar bir hatırlatma görevi gördü bu test. 3 hücumcu, 4 destek, 3 savunmacı. İdeal, standart olması gereken, bana kalırsa olması gereken dağılım genel olarak bu. Bunun dengesini birazcık bozduğunuzda, özellikle de hani desteklerden bir tanesini savunmacı ya da desteklerden bir tanesi hücumcu bir seviye götürebilir taktiğinizi, ama hücumculardan bir tanesini destek ya da savunmacılardan bir tanesini destek yaparsanız, çok küçük bir değişikliktir bu aslına bakarsanız. Çok çok küçük. Yani buradaki defansif oyun kurucu savunmayı alıp defansif oyun kurucu desteğe çevirdiniz. Hemen hemen hiçbir şey değişmez gibi, ama değişir. Savunmanızı zayıflatır. Şunu yaptığınız anda savunmanız zayıflar mesela. Bunu savunma yapacağız tekrar. Standardı bu zaten.
Çünkü bunlar ileri gidiyor. Bu da ileri gittiğinde orta destek dediğinizde bu da çok fazla ileri gitmeye başlar. Bu şeyde taktiğinizin dengesini bozar. Aynı şey bizim testimizde de oldu. Böylece hücum dengemiz bozuldu. Bu dörtlünün başarısız olmasının genel olarak temel sebebi bana kalırsa bu diye düşünüyorum. Burada en başarılı dediğim gibi yaratıcı forvet rolüyle oynayan takım oldu. Bir sonraki testimizde bu testten aşırı dediğim gibi çok büyük sonuçlar çıkmıyor ama tek benim çıkarabileceğim sonuç bu. Bir sonraki testimizde yaratıcı forvet burada en başarılı olandı. Yaratıcı forvetin en önemli özelliklerini test edeceğiz. Burada yeşille işaretlenmiş özellikler var. Bunlar 7 tane. Bunun yanına 3 tane de bir forvetin mevcut yeteneğini en çok arttıran özelliklerden 3 tanesini hız, kafa vuruşu ve çevikliği ekleyip 10 tane yeteneği birbiriyle karşılaştırdığım bir test gelecek yakında, bu hafta belki veya önümüzdeki hafta başında. Şu anda o test devam ediyor. Orada bakalım daha belirgin sonuçlar ortaya çıkacak mı herhangi bir özelliğin önemli olup olmadığıyla ilgili. Bu videomuz biraz kısa olacak. Böyle bir kısa bir videoyla, kısa bir test sonucuyla karşınızdaydım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip ve altına da yorum yazarsanız teşekkür ederim. Ben şimdilik size iyi günler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.